Merhabalar, Filiz Gökdemir, ben eğitim koordinatörü. Kumaş Fırsatı YouTube videolarımıza çok güzel, çok şık, fularlı bir gömlekle devam ediyoruz. Buyurun başlayalım hemen. Birlikte keselim, dikelim. Önce bir düz çalışma çizgisi çekiyorum. Gömlek yapacağımız için 3-6 santim pat payı bırakıyorum. Hemen düzünü alıyorum. ...8 santim yaka genişliği, açıklığı 8 santim veriyorum. Hafif düşük kollu tarz yapacağım. 17 santim kolum, 3 santim düşük omuz düşüklüğü veriyorum. Düzünü alıyorum. Kol evim 20 santim. Şimdi göğüs düşüklüğümü veriyorum öncelikle. Bu ölçülerimiz için de YouTube'da ölçü alma ve kalıp çıkartma videolarımız var. Oradan görebilirsiniz. Benim şu anda yaptığım beden 38-40 beden arası bir beden. Göğüs düşüklüğüm 24. Bel düşüklüğüm 40. 40'tan itibaren 20 santimde basen düşüklüğü veriyorum. Bu standart bir sayıdır. Göğüs düşüklüğü ve bel düşüklüğü standart değildir. Düzlerini alıyorum. Göğüsü ölçümü 4'e bölüyorum. Benimki 24 çıkıyor. Artı 2 santim bolluk payı veriyorum. Tabii ki çizdiğim pattan itibaren 26. 1 santim pay veriyorum, 25. Çok bol olsun istemiyorum üstü. Bel ölçüm 84. 21. Artı 2 santim bolluk payı veriyorum. Basen bölü 4 26 artı 2 santim bolluk payı veriyorum ve çiziyorum. Belimi yanlış yerden yaptım. Neydi? 21, 2 santim bolluk payı 23. Eğri rigamı alıyorum. Basen ve beli birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi düşük kol hizam. Göğüs denklemine geldi. Kavaduramı alıyorum. Şuraya da hafif bir kol oyuntusu veriyorum. Düşük kol olsa da bu oyuntuyu verdiğimizde çok daha şık bir görüntü oluyor. Evet. Ve şimdi kesiyorum. Birer santim dikiş payı bırakarak. Ortadan ikiye ayırıyorum. Ben çok hoş bir viskon saten kullanıyorum desenle. Biraz kayıyor onun için. Lütfen iğneleyin. Evet, ön bedenlerim hazır. Arkası için kumaşımı 2 kat yaptım. Ön bedenimi aldım. Düğme patım hariç yerleştirdim. Burada 1-2 değişiklik yapacağız. Şurada dikiş payı hariç 3 santim yukarı çiziyorum yakadan. Düzünü alıyorum hemen. Yaka genişliğim kaçtı? 8. Üst aldığım 3 santime göre alıyorum. Yaka düşüklüğümü de gömlek olduğu için 2 santim kadar veriyorum. Evet. Yapacağım değişiklikler bunlar. Bunun dışında hepsini aynı şekilde kesiyorum. Sadece omuza dikiş payı veriyorum. Onun dışında dikiş payı vermeden kesiyorum. Düz çizgimi çekiyorum. Daha önce ben çizdim, hazırladım. Size anlatacağım. 20 santim kol evim. Hatırlarsanız kolda da aynısını verdim. 3 santim düşüyorum.
Şuradan omuz başına hafif oval bir şekilde geliyorum. Kol boyunu nasıl hesaplıyorum? Kol boyumuz 60 santim, omuzumuz 12 santim, 72 yapar. 72'den 17'yi çıkartıyorum. Hatırlarsanız düşük kolum 17 santimde, 55 santim kalıyor. Şöyle yarım bir kol yapacağım. 10 santimde buradan çıkarttığımızda yani 45 santim benim için yeterli olacaktır. Hemen 45 santim ölçümü alıyorum. 2 santimde yine bir kıvırma payı veriyorum. Ve kol genişliğimi 15 santim yapıyorum. Önce bilek ölçümü alıyorum. Düzünü. Daha sonra da bileğimle koltuk altımı birleştiriyorum. Ve kesiyorum. Yine tabii ki birer santim dikiş payı bırakarak. Alt tarafta dikiş payını verdiğim için ekstra bir dikiş payı bırakmadım. Kollarım da hazır. İki parça 1 metre boyunda 16 santim genişliğinde bir parça kesiyorum. Şurayı ucunu 6 santim yukarıya doğru bir 15 santim 20 santim kadar bir pay çıkıyorum. Ve burası 5 santim olacak şekilde işaretliyorum. Buradan 6 santim kadar çıkıp ucunu da üçgen olarak alıyorum. Arka parçayı düzü bana bakacak şekilde yerleştiriyorum. Ön parçalarımı alıyorum. Şu şekilde ikisine de düğme patını geleceği yere tela çektim gördüğünüz gibi. Alıyorum. Tabii ki ilk yapmamız gereken nedir? Omuzları birleştirmek. İki omuzu dikip overlock çekiyorum. Overlock'unuz yoksa sülfile çekiyoruz. Omuzları diktik. Şimdi kolları dikeceğiz. Şu şekilde kol evini önüme açıyorum. Kollarımı alıyorum. Kumaşım saten olduğu için kol ağzına da şu şekilde tele yerleştirdim. Diktiğimde daha şık dursun diye. Kolumu düzüne ikiye katlıyorum. Tam ortadan yerleştiriyorum. İki kolumu boydan boya dikiyorum. Kollarımı da birleştirdim. Tersini çeviriyorum. İlk yapmam gereken koltuk altı. Dikişler birbirine denk gelecek şekilde ilk iğnemi takıyorum. Daha sonra kol ağzı. Ben kıvırdım. Ütü çizgimi aldım. Dikerken bana kolaylık olsun diye. Ve bedeni. Komple iki tarafı dikiyorum. Ve sonra da overlock'unu çekiyorum. Kenarlarını şu şekilde ütüyle kıvırdım ben. Altını 1 santim kadar kıvıracağım ama ucun düzgün olması için şu şekilde çeviriyorum. Önce şuradan 1 santim dikiyorum. Patıma kadar olan kısmı. Bakın şu şekilde. Tabii şurayı da inceltiyorum. Çevirdiğimde buradan köşeden çevirerek rahatlıkla altını 1 santimden kıvırmış olacağım. İki parçamı şöyle ütüledim. Yakaya denk gelecek kısımlara tela diktim. Önce bu iki parçayı şöyle açıyorum. Düzü düzüne bakacak şekilde birleştiriyorum. İkiye katlıyorum. Şu şekilde yakamı gördüğünüz gibi tam ortadan işaretledim. Bunun da ortasından alıyorum.
ölçüyorum. Yakamın bitim noktasına denk gelecek yere bir çıt atıyorum. İki tarafa da. Çevirerek çıtıma kadar dikiyorum. Şimdi güzelce ütüsünü çekiyorum. Bakın şurası açık kaldı. Telalı bölümüm. Ütüsünü çekerken şuraları da yine 1 santim içine kıvırıp ütüleyeceğim. Yakama çok daha kolay oturtabilmek için. Kolları şu şekilde telalamıştım ve ütülemiştim. Çeviriyorum hemen. Overlock'umun çizgisinden dikiyorum. Arka yakamı ortalıyorum. Fularımın da orta kısmını getiriyorum şuraya. İçine girecek şekilde. Üst parçasını indiriyorum. Uç kısmını da yine diktiğim bölüme kadar buradan başlayarak ön taraftan dikiyorum üstten. Fular yaka gömleğimizi sizler için kestik, biçtik, diktik. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Instagram sayfamızdan bizleri takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım lütfen. Bir dahaki videolarımızda görüşmek ümidiyle, hoşçakalın.